Değerli arkadaşlar, bugün usul fıkhın mahiyeti, tanımı, kurucusu, mevzusu ve faydası üzerinde durmaya çalışacağız. Usul fıkıh ifadesi usul ve fıkıh olmak üzere iki ayrı kelimeden müteşekkil, mürekkep, özel bir disiplinin adıdır. Usul aslın çoğulu, asıl da temel, esas, delil, kaynak ve yöntem gibi pek çok anlama gelir. Usul fıkıh dediğimiz zaman fıkhın dayandığı deliller, kaynak ve yöntemler şeklinde anlaşılabilir. Fıkıh hükümlerdir, yani hükümleri bilmenin adıdır. Usul fıkıh ise bu hükümlerin tafsili delillerden nasıl elde edildiğini bize gösteren disiplindir. Yani usul fıkıh icmali olarak delillere temas eder. Sonra hükümlerin bu tafsili delillerden nasıl elde edildiğini bize gösteren bir disiplindir. Usul fıkhın mevzusu delillerdir. Bazısı hem deliller hem hükümlerden, bazısı sadece hükümlerden. Ama usul fıkhın mevzusu dediğimiz temel konusu şer'i deliller, edille-i şer'iyedir diyebiliriz. Usul fıkhın gayesi ise, yani usul fıkhı bildiğiniz zaman ne tür bir fayda sağlarsınız veya hangi konuda bu disiplin işinize yarar diye soracak olursak, usul fıkhın gayesi, amacı veya faydasını düşünürsek, usul fıkhı bildiğiniz zaman hükümlerin delillerden nasıl elde edildiğini bize gösterir. Aynı şekilde mevcut olmayan bir hükme ulaşmada da takip edilecek yöntemin ne olduğunu bize gösterir. Bu anlamda bize fayda veya katkı sağlar. Usul fıkhın kurucusu kimdir? Buna dair son dönemde pek çok farklı iddia söz konusu olsa da usul fıkhın kurucusu İmam Şafii'dir. Şafii özellikle bu alanda müstakil eser yazmış. Fıkhın dayandığı temel deliller olan kitap, sünnet, icma ve kıyasa bu eserinde temas etmiştir. Bazı araştırmacılar Şafii'nin kaleme aldığı Er-Risale adlı eserinde sünnet ve haber-i vahid gibi bazı konulara detaylı şekilde temas edilmesi nedeniyle bu eserin tam bir usul fıkıh eseri olmadığını iddia etmişlerdir. Halbuki bir disipline dair kaleme alınan ilk eserde bu anlamda bazı eksikliklerin olması veya sonraki usul fıkıh eserlerinde temas edilen bazı konuların bu eserde yer almaması gayet makul bir şeydir. Ayrıca Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in eserlerinde, İmam Malik'in Leys bin Sa'da gönderdiği mektupta veya Leys bin Sa'd'ın İmam Malik'e gönderdiği mektupta, yani bu gibi bazı risale veya eserlerde usul fıkha dair ciddi bazı bilgiler mevcut. Mesela İmam Muhammed'in El-Hücce Ehlil Medine, yine Ebu Yusuf'un Er-Radel Asyer Levzai gibi, yine İmam Muhammed'in El-Asıl gibi hacimli ve Hanefi mezhebinin en temel eseri olan Asıl'da, usul fıkha dair pek çok bilginin mevcut olması, usul fıkhın teşekkül edildiğini veya usul fıkhın Şafii'den önce mevcut olduğunu göstermez. Bunu basit bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, Aristo mantık ilminin kurucusu kabul edilir. Bu şu demek değildir. Aristo'dan önce mantık bilimine dair veya düşünme sanatına dair, sağlıklı düşünmeye dair kuralların bilinmediğini, mevcut olmadığı anlamına gelmez. Aksine Aristo'dan önce filozofların tamamında sağlıklı düşünme, en azından düşünürken sağlıklı yöntemlere dayanma şeklinde pek çok prensip, kuralları bildikleri muhakkaktır. Fakat ilk defa bu kuralları bir araya getiren, bir disiplin oluşturan kişi Aristo olduğu için ve onun detaylarına dair bazı malumatları veya kavramları oluşturarak müstakil eser yazdığı için Aristo'yu biz mantık ilminin kurucusu kabul ederiz. Fahrettin Er-Razi de Şafii usul fıkhın kurucusu mudur şeklindeki soruya cevap verirken der ki mantık ilmine nispeten Aristo neyse usul fıkıh ilmine nispeten de Şafii odur. Yani vurgulamak istediği husus şu, Şafii'den önce de usule dair bazı bilgiler veya satır aralarında bazı hususlar mevcut olsa da bu disiplini kavramlarıyla beraber ilk defa müstakil bir eserde ele alıp işleyen kişi Şafii olduğu için Şafii bu ilmin kurucusudur. Aynı şekilde Aristo'dan önce de mantık ilmine dair pek çok bilgi. Şimdi mantığı genelde şöyle tanımlarız. Aletun kanuniyetun ta'simu mura'atuha ez-zihni anil hatayı fil fikri. Yani fikri, düşünceyi hatadan koruyan kurallar bütünüdür. Yani mantık disiplini aslında sağlıklı düşünmeyi, doğru düşünmeyi, düşünürken hata yapmamayı bize sağlayan kurallar veya alet bir disiplin iken bunun ilk defa
Aristo tarafından ortaya çıktığını, ilk defa Aristo'nun bu kurallara temas ettiğini söylemek zordur. Fakat Aristo'dan önce bu konulara dağınır şekilde veya parça parça temas edilirken Aristo ilk defa bunları sistematik hale getirmiş. Bir eserde veya birkaç eserde bu konuyu ele aldığı için mantık ilminin kurucusu kabul edilir. Bu anlamda Şafii de usul fıkhın kurucusudur. Usul fıkhı ilk tedvin eden kişidir ve bu ilmin babasıdır diyebiliriz.